Orta Çağ, insanların yaşamlarını sürdürebilmek için yaratıcılıklarını zorladığı, bugünün standartlarına göre oldukça ilginç mesleklerin ortaya çıktığı bir dönemdi. Toplumun ihtiyaçlarına, o dönemin zorluklarına ve bazen de batıl inançlara bağlı olarak şekillenen bu meslekler, bir yandan dönemin yaşam tarzını anlamamıza yardımcı oluyor, bir yandan da hayal gücümüzü zorlayan ayrıntılar sunuyor. İşte Orta Çağ'da insanların yaptığı en garip meslekler ve bu mesleklerin ardındaki ilginç detaylar. Fare avcıları Orta Çağ toplumunda önemli bir rol oynuyordu. O dönemde hijyen koşulları oldukça kötüydü ve fareler evlerde ve sokaklarda büyük bir sorun haline gelmişti. Özellikle kara veba gibi ölümcül hastalıkların fareler aracılığıyla yayılabileceği düşünüldüğünden fare avcıları sadece bir hizmet sağlayıcı değil, adeta birer kurtarıcıydı. Bu avcılar fareleri yakalamak için genellikle basit tuzaklar ve ellerindeki sopaları kullanırdı. Ancak işleri sadece fiziksel değil, aynı zamanda büyük bir sağlık riski de taşıyordu. Çünkü fareler taşıdıkları hastalıklarla insanları enfekte etme potansiyeline sahipti. Sülük toplayıcıları ise tıbbi tedavilerin en popüler araçlarından biri olan sülükleri toplamakla görevliydi. Orta Çağ tıbbı, hastalıkların tedavisinde kan akıtmayı etkili bir yöntem olarak görüyordu. Sülükler, hastaların vücudundan fazla kanı alarak iyileştiklerine inanılan bu yöntemin temel taşlarından biriydi. Sülük toplayıcıları, bataklık ve gölet gibi sulak alanlarda çıplak ayakla dolaşıp, sülüklerin kendilerine yapışmasını beklerdi. İşleri son derece zahmetliydi ve sık sık enfeksiyon gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşırlardı. Orta Çağ'ın bir diğer ilginç mesleği de soytarılıktı. Soytarılar, kral ve soyluları eğlendirmekle görevliydiler. Ancak işleri yalnızca şakalar yapmak ya da insanları güldürmekle sınırlı değildi. Soytarılar, bazen oldukça sert eleştirileri mizahi bir şekilde dile getirerek krala geri bildirimde bulunurdu. Yani yalnızca bir eğlence unsuru değil, aynı zamanda önemli bir sosyal figürdü. Soytarıların zekası, mizah yeteneği ve esnekliği bu işi yapabilmek için temel gerekliliklerdi. Orta Çağ'da temizlik standartları oldukça düşük olduğu için foseptik temizleyicileri yani gong fermuarları da çok önemli bir meslek grubuydu. Şehirlerde kanalizasyon sistemleri yeterince gelişmediği için biriken atıklar düzenli olarak temizlenmek zorundaydı. Bu işçiler dar ve genellikle zehirli gazlarla dolu tünellere girerek insan atıklarını temizlerdi. İşleri hem fiziksel açıdan yorucu hem de sağlık açısından son derece tehlikeliydi. Leş toplayıcıları ise sokaklarda ölü hayvanları toplayarak halk sağlığını korumakla görevliydi. Çürümekte olan hayvan cesetleri hastalık yayma riski taşıdığı için bu kişiler hayvanları bulup imha eder ya da etlerini yeniden kullanmak için satarlardı. Ancak bu meslek toplumda en alt tabakada görülüyor ve büyük bir saygısızlıkla karşılanıyordu. Zehir test edicileri, soyluların ve kraliyet üyelerinin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir meslekti. Soylular, yemeklerine zehir karıştırılmasından korktukları için bu kişiler yiyecekleri ve içecekleri önce kendileri denerdi. Eğer bir yiyecek zehirli ise bu test ediciler hayatlarını kaybederdi. Oldukça tehlikeli ve kısa ömürlü bir iş olduğu söylenebilir. Profesyonel yas tutucular da Orta Çağ'da yaygındı. Ölen kişilerin ne kadar değerli olduğunu göstermek için cenazelerde dramatik bir şekilde ağlayan, ağıt yakan bu kişiler genellikle zengin aileler tarafından tutulurdu. Gösterdikleri performans ne kadar abartılıysa, aldıkları ödeme de o kadar yüksek olurdu. İdrar analizcileri, Orta Çağ tıbbında oldukça önemli bir yere sahipti. Doktorlar, hastalıkları teşhis etmek için hastanın idrarının rengini, kokusunu ve bazen de tadını analiz ederdi. Bu yöntem, hastanın sağlığı hakkında bilgi toplamanın en yaygın yollarından biriydi ve bu mesleği icra eden kişiler dönemin şartlarına göre oldukça saygın görülüyordu.
Köpek kırkıcıları ise asillerin av köpeklerinin tüylerini düzgün ve temiz tutmak için görev yapıyordu. Köpeklerin tüylerinin güzel görünmesi, özellikle av etkinliklerinde sahibinin statüsünü simgeliyordu. Ancak bu işi yapmak, köpeklerin saldırgan davranışları nedeniyle oldukça zor olabiliyordu. Sokak lambalarının olmadığı ortaçağ şehirlerinde alacakaranlık adamları zenginlere gece yolculuklarında eşlik ederdi. Ellerindeki lambalarla yollarını aydınlatan bu kişiler güvenlik ve rehberlik sağlardı. İşleri basit gibi görünse de karanlık sokaklardaki tehlikeler yüzünden oldukça riskliydi. Bir diğer ilginç meslek ise kedi hırsızlığıydı. Orta Çağ'da kediler, kemirgenlerle mücadelede çok değerliydi ve zengin aileler iyi eğitimli kedilere sahip olmayı bir ayrıcalık olarak görürdü. Bu nedenle kedi hırsızları bu hayvanları çalarak yüksek fiyatlarla satarlardı. Piyonlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendilerini ya da aile üyelerini borç karşılığında kiralayan insanlardı. Bu kişiler genellikle ağır işlerde çalıştırılırdı ve özgürlüklerine kavuşabilmek için büyük mücadeleler verirdi. Şövalyelerin zırhlarını ve silahlarını temizlemekle görevli olan zırh cilacıları da Orta Çağ'ın önemli mesleklerinden biriydi. Zırhlar, savaş sırasında parlak görünümleriyle düşmanı korkutmak ve sahibinin statüsünü göstermek için sürekli temiz tutulurdu. Profesyonel hikaye anlatıcıları, Orta Çağ'da eğlencenin en önemli kaynaklarından biriydi. Bu kişiler şehir şehir dolaşarak halkı eğlendirmek için masallar ve efsaneler anlatırdı. Hikayeler genellikle eğitici olduğu kadar eğlendiriciydi ve halk arasında büyük ilgi görüyordu. Bu meslekler Orta Çağ toplumunun ihtiyaçlarına ve inançlarına dayanıyordu. Dönemin koşulları, insanların hayatta kalmak için ne kadar yaratıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. Bugün bizlere garip ve ilginç gelen bu işler, o zamanlar toplumun düzeni için vazgeçilmezdi. Eğer bu tür konuları ilginç buluyorsanız, daha fazla Orta Çağ hikayesi ve tarihsel detay için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizi daha fazla içerik üretmeye motive ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.